şahane bir konuğum var. Yani çok seviyorum, bayılıyorum gerçekten. Daha önce de konuk geldi, hep gelsinlerden yani benim için. Güzel şeyler konuşacağız, pozitif şeyler konuşacağız. Çünkü biraz böyle yoldaş buluyorum ikimizi. Böyle hayatın içindeki inişlerimiz, çıkışlarımız, mücadelelerimizde. Böyle hüzünlerimiz, hezeyanlarımız, kırgınlıklarımızın da birazcık bazen denk düştüğü yerler görüyorum. Ama bir yandan da hayata tutunması, vazgeçmeden üretmeye devam etmesi, bir kadın olarak dimdik ayakta duruyor olması çok takdir ediyorum. Dolayısıyla bugün çok güzel bir program sizleri bekliyor. 35 dakika boyunca aslında biraz da bu vazgeçme işler üzerine konuşacağız. Son seyahatimde de en çok hayalini kurduğum şeylerden birini yaptım. Kuzey ışıklarına gittim. Orada geyiklerle ilgili acayip bilgiler edindim. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Geyiklerin boynuzları ile ilgili hep çekinirdim ben, böyle sağda solda geyik boynuzu satan dükkanlarda falan. Ne yapıyor ya bunlar, geyiklerin boynuzunu mu kesiyorlar? Ne yaşıyor bunlar falan diye böyle çok gergin davranırdım. Bununla ilgili bilgiyi temizliyorum hepimizin aklında. Geyiklerin boynuzları her gün 2 santim uzuyor. Her gün 2 santim uzuyor ve aslında tüylüler. Bedenleri gibi tüylüler, onları korumak için. Ve şöyle bir şey oluyor. Belli bir süreden sonra geyik artık o boynuzu taşıyamıyor, bu gücü kalmıyor. Dolayısıyla ağaçlara vurmaya başlıyor boynuzunu. Bir, önce tüylerini temizlemek için yapıyor bunu. Geyik boynuzunun üstündeki tüyleri. İkincisi de o boynuzlar artık kırılsın ve yerinden kopsun ve rahatlasın diye yapıyor. Ama dişi geyikler boynuzlarını, hele ki hamilelerse, bir bebekleri varsa, çocukları varsa, boynuzlarının asla kopmasına, kırılmasına izin vermiyorlar bebeklerini korumak için. O yükü taşımaya razılar. Ta ki bebekleri gelişip kendi kendilerine bağımsızlaşana kadar. Bağımsızlaştıktan sonra onlar da bir ağaç buluyor kendine ve boynuzlarını sürüye sürüye kırmaya sebep gösteriyorlar, kırıyorlar yani. Dolayısıyla da büyük bir rahatlık oluyor bu onlar için. Çünkü günde 2 santim uzayan boynuzları var. Ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. İnsanlara öfkelendiğim için de ne kadar gereksiz bir şey yaptığımı ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu bir kez daha gördüm. Şimdi çok güzel bir cümlenin peşinden gideceğiz. Carla McLaren diyor ki, bedenlerimizin içinde sınırsız bir sessiz güç bulunur. Şimdi bir kere meslektaşım konuğum. Dolayısıyla o da bir sunucu. Şimdi sunucuların da bir programa konuk olması çok zor bir şey. Ben olamıyorum mesela. Zaten çenem düşük. Konuşuyorum cır 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 haftada 5 gün. Diyorum birinin programına gidip ben ne anlatacağım? Yeni bir bilgi yok. Ama ben biliyorum, canım Ebru Şallı bana çok güzel bilgiler anlatacak. Hadi gelin. Sen de mi geziyorsun? Evet. Gerçekten Tek başına. Ah, bu da çok güzel. Bak, Değil bu mi? da güzel. Bu başka bir kafa ama. Evet, ben bunu 4 sene yaptım. Tek başıma Müthiş gezmek. bir şey. Evet. Müthiş. Çok İnanılmaz. iyi. Yani o kadar keyifli bir şey ki Evet. kendine tamamen kendi kendine kalmak. Evet. Tabii oğlumla da geziyorum. Uyanlara o da geliyor. Aynen. Ya da oralarda buluşuyoruz. O Barcelona'da olduğu için. Tabii. Ama kendim şu anda benim en büyük lüksüm hayatımda ayakkabı, çanta vesaire, onların hiçbirini almıyorum. Evet. Sadece seyahate para harcıyorum. Ben de öyleyim şu Her anda. ay bir yerdeyim. Taksitle tatile gidiyorum. Evet, Bayağı. sürekli bayağı. Çünkü beni en iyi Ben de öyle. hissettiren, başka hiçbir şeyle ilgilendirmeyen yeni bilgiler. Eskiden Yeni bilgiler. Evet, yeni bilgi. Yani yanında birileri varken dağılıyorsun çünkü. O Evet. kadar konsantre olamıyorsun. Evet. Ya da ne bileyim birileri, bir programlar oluyor, onlara uymak zorunda kalıyorsun. Tabii. Yok yemek saati, yok şey saati, ama tek başınayken yemek saatini sen belirliyorsun. Belki o gün yemek istemiyorsun. Evet. O gün kitap okuyacaksın. Belki bornozla yataktan hiç çıkmayacaksın, tavanı izleyeceksin. Evet. Belki dışarıda dolaşacaksın, etrafı göreceksin, insanları iyi. izleyeceksin, oturacaksın. Muhteşem bir kafa. 2 yıldır bu kafadayım. Evet ya, özgürlük bu aslında. Evet, çok güzel bir his. Bir de Evet. tanınmıyor olmak bizler hani orada. İnsanların göz şeyinde de değilsin Evet, hani. hapsinde. Öyle bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Hı hı, o da hani bir insana bir özgürlük sağlıyor. Doğru. Çünkü çok küçük yaştan beri tanınınca Aynen. tamam, hani ben de çok seviyorum insanları. Hani karşılıklı bir sevgi içindeyiz ama hani takdir edersin ki çok küçük, 17 yaşından beri ünlü olmak hani biraz yorucu bir şey. Yorucu. Büyük bir yük. Her şeyinle ortada olmak Evet. yorucu. Bir de herkesin senin hakkında konuşma hakkına sahip olduğunu düşünmesi. Düşünmesi. Ben- Herkesin bir fikri var. Evet.
herkesin bir fikri var, herkesin bir yorumu var ve herkesin bir hadsizliği var. Var. Bir sınırsızlığı Saldım var. ama herkese. Ben de. Ama çok Yoksa zor. olmaz. Çok zor. Evet, çok zordu. Ama artık benim için zor değil. Ben herkese, her şeyi tamamen saldım. Nasıl becerdin? Çünkü benim beynimde başlıyor ve beynimde bitiyor. O duyguyu, onu ben canlandırıyorum. Yani ben varsam o var. Ben yoksam onun ne söylediğini umurum değil. Aslında şöyle, Ya da onun söylediğini sen umursarsan o söz değerli. o söz kıymetli. Hah. Kesinlikle. Çünkü sen onda bir şey çağrıştırabilirsin, o onun problemi. O onun problemi. Çünkü o buna da baksa aynı şeyi çağrıştıracak Tabii istiyorsa. Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye de Tabii. baksa aynı, Ebru'ya da baksa Aynen. aynı. Aynen öyle. Dolayısıyla hani ben o kısmı başardım ya Helal olsun. Ceyda'cığım. Hani saldım yani tamamen. Çünkü evet. öbür türlü üstesinden gelemezsin. Acaba bu Ama bu da yeni oldu biliyor musun? ne kadar yeni? Şurada 2 yıldır falan oldu yani. Kendi kendime kalmak, yalnız olmak. Biraz önce dedin ya vazgeçmiyor. Hani vazgeçmemek. Hani bence her kadın bunu yapmalı. Hayatın şartları ve koşulları ne olursa olsun hiçbir kadının, erkekler için de geçerli, insanlar için geçerli esasında ama ben biraz kadıncı oldum galiba. Haklısın. Ama öyle de ülkemiz gereği de öyle olmak, yaşanan olaylardan sonra öyle olmak durumundayım bir kadın olarak. Evet. Dolayısıyla hiçbir kadının şartları ve koşulları ne olursa olsun vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun. İkimiz de mesela sınandık Evet. anneliğimizle. Evet. Yaşadığımız acı, kalıcı ya da yani kalıcı kalıcı acı. İkimizinki de Bu bir- kalıcı acı. Bu bir ateş topu düşün. Evet. O ateş topu vücudunun içinde dönüyor, tak bir yere vuruyor. Tekrar alevleniyor. Sonra kor halinde bir yerde sızıp kalıyor Evet. ve sonra tekrar alevleniyor. Tekrar dönüyor. Tak bir tarafa vuruyor. Hani sen bunu yaşıyorken insanların sana Ali'nin, Mehmet'in, Ayşe'nin, onun bunun söylediğini hani tabii ki salarsın. Hani Doğru. yani ben artık bu düşüncedeyim Ceyda'cığım. Salma noktasına seninle aynı sayfadayım. Sadece şurada hala. Bence senin de saldığın belli. Evet, çok saldım. Ben böyle hatta artık Son 2-3 yıldır muhteşem zaten senin. şükür. Şükür. Evet, çok şükür, mutlu şükrüm oluyorum bol. seni Evet. mutlu gördükçe böyle. Ben de aynı şeyi senin için düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Son 2-3 senedir olan biten her şeye çok teşekkür ettiğim bir zaman. Kötülükleriyle de iyilikleriyle de bitenle Şükür. de başlayanla da çok teşekkür ve şükür yüklüyüm gerçekten. Ve geldiğim noktada hani Ali'nin babasıyla çok doğru bir iletişime geçebildik. Şahsi her şeyimizi artık kenara bırakabildik. Hallettiniz. Evet. Olan oldu, biten bitti ve yolumuza baktık. Evet. Buradan Anne da baba olmaya devam ediyorsunuz. bu benim için Bu çok önemli. kıymetli bence. Burada da çok mutluyum. Biz bunu başardık Harun'la. Evet yani işte, bu ne çok kadar- kıymetli bir şey. Çok. Biz ondan hiç vazgeçmedik. Ne güzel. Hani ben hep o anlamda pozitif, hani tabii ki güzel şeyler olmuyor ayrılırken, Evet, bir takım ayrılığın şeyler adı bu zaten. yaşıyor insanlar ama hani günün sonunda tatlıya bağlamak Evet. gerekiyor. Ya kabullenmek, affetmek. Herkesi affediyorum mesela ben. Hani salma derken o. Affetmek iddialı. Affetmek evet iddialı. Ama Tebrik affetmezsen yaralarını iyileştiremezsin. Ben orayı kabul yoksa etme yaralı kaldım. kalıyorsun. Tamam ya. Affettiğin an salacaksın. Saldığın anda sende bir yeşerme ve iyileşme söz konusu olacak. Daha da güçleneceksin. Dur bakalım. Bende var 2-3 şey var. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hiç ummadığım bir yerde çok güzel bir şey yaşamaya başladım ve bana çok iyi geldi falan ama benim bir tek isyanım şuraya var hala. Niye mutlu olunan bir yerden mutsuzluk çıkarmaya çalışıyor insanoğlu? Neden mutlulukla mutlu olmuyor Çünkü o insanoğlu? insanlar kendileriyle mutlu olmadıkları için Olabilir. dışarıda hep bir arayış ve tırmalama şeklinde oluyorlar ve esasında kısır bir döngü. O kişinin daha önceki hayatına bakarsan yine böyle. Evet. belki Şu anda de. yine böyle, seninle yine öyle ve sonrasına baktığında yine öyle olduğunu göreceksin. Eğer değişmek istemezsin. Eğer değişmek istemezse. Bu böyledir. Bir Ama kısır döngü. ölüm var yahu.
Var. Değil mi? Evet var. Yani böyle Ve- sarsalamak istiyorum Ve bazen. oraya giderken de hiç kimse yanında birini götüremiyor. Birini götürememekle birlikte yanında sevdiğin hiçbir şey de alamıyorsun. Evet. Oraya gidecek. Yani hepimizin gideceği yer orası. Evet. Hani bir gün bitecek. Başlıyoruz ve bitiyoruz. Bitiyor. Hani bunu bilerek yaşamak gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ben bir tek oraya o noktadayım. isyandayım. Çok haklısın. Tabii ki hafta içi her gün şahane bir program yapıyorsun. Çok teşekkür Bir ederim. tuttun Sağ pilatesi, olun. bir daha bırakmadın, ne iyi ettin. Evet, Şimdi- devam. Evet. Pilates var, duruştan belli. Pilates var. Zaten yapıyordun Evet. Eren'le. Eren gittikten sonra da sen Aynen. devam ediyorsun. Devam ediyorum. Evde de zaten pilates aletim Zaten var. pilatese başlayan bırakamaz. Evet. Bu konuda çok iddialıyım. Başlayan, o havayı soluyan, o pilatesi bedeninde o dik duruşu hisseden, hani bu kilo vermek gibi sığ bir şey değil ki pilates. Pilates mental olarak da müthiş bir sağlık. Hani insanları şifalandırıyor. Hem bedensel hem zihinsel sağlık veriyor insanlara. Tedavi etme özelliği olan bir spor dalı. 20 yıl önce de aynı şeyi söyledim. Bugün bu noktada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Pilates şifadır. Yok, sen bizim hayatımızda çok büyük bir farkındalık kazandırdın. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Hı hı. Ve bir de mış gibi yapmadın. Senin hayatında hep pilates var. Var. Hep. Evet. Yani seni bildim bileli. Yani şöyle Ceyda'cığım, benim de zaten çok kötü günler geçirdim Tabii ki. biliyorsun. Mesela hep pilatesle rahatladım. Değil mi? Hep o nefes alışverişlerle rahatladım. Hep benim mesela psikoloğum, psikiyatristim, her şeyin pilates oldu. Doğru. Yani ben oradan yola çıktım. Bedenimi, zihnimi öyle rahatlattım. Herkesin bir takım şeyleri üzerinden atışı, acı yaşayışı ya da her şeyi farklıdır. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu Tabii, gibi. tabii. Dolayısıyla ben o şekilde çözdüm. O yüzden kadınlara özellikle ısrarla kiloya takılmasınlar. O zaten gider. Mental sağlık daha kıymetli günümüzde. Bence kilodan, bedenden de daha kıymetli. Mental sağlık olsun, arkadan diğeri gelecek zaten. Ya işte bu istikrar sende çok saygı duyduğum bir şey, biliyor musun? Çünkü şimdi bir şeye başlıyoruz ama şimdi dediğin gibi çocukluğumuzdan beri göz önündeyiz ya. Evet. Sen şu anda 30 yıl, belki daha fazladır. 30 yıl, tabii. Değil mi? 30, Hı hı, ikimiz evet, de evet, aynıyız. 95, aynen. İkimiz de 95'te girdik ve 30. yılımızdayız. 31 oldu Evet, hatta. maşallah. İstikrarımızdan öpeyim ben yani. Evet, gerçekten öyle. Sen de öyle. Şartlar ve koşullar Evet. ne olursa olsun. Doğumlar, çocuklar, eşler Evet. hep ayakta. Evet. Evet ve hep çalışıyor. Ve ilk gün ne dediysek bugün bu Aynı şeyi yaşımızda da söylüyoruz. aslında kelimelerimiz değişti ama anlatmak istediklerimiz aynı. 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 Bu çok önemli bir istikrardır ya. Ben katılıyorum. Bence bu güven duygusu oluşturuyor bende mesela. Bende Bilmiyorum de. insanlar nasıl düşünüyor. Yani mesela ben karşımda gördüğüm kadın müthiş bir güven veriyor bana şu anda. Senden bahsediyorum. Yani çok Teşekkür güven ben, veriyor. ben seni düşünürken ben hiç üstüm olmadan sana böyle aynı takdirle Müthiş bir bakıyorum. güven veriyor. Teşekkür ederim. İstikrar bence eşittir güven. Doğru. Yani çünkü bir öyle yapan, bir böyle yapan, bir öyle söyleyen, bir tam tersi söyleyen kişiler bence biraz daha güvensiz geliyor bana. Evet. Sence niye seçtin burada kalmayı? Burada kalmayı derken hani tamamen yolumu değiştirip Evet. Çünkü Ebru- değiştirebilirdin. Pilates eğitmeni olabilirdin, bir merkez açabilirdin. Evet. Meziyetin vardı. Ben de geç çıkabilirdim bu hikayenin içinden. İkimiz de çıkmadık. Ben bunu çok soruyorum bu aralar kendime. Bir O yüzden süre ara soruyorum. verdiğim zaman oldu tabii Pars'tan sonra. Bir süre Amerika'da kaldım hani bir 2 yıl falan. Ama yani benim beslenmem lazım. O zaman da işte kitap okudum, bazen konsantrasyon sıkıntıları yaşadım, bazen çok ağladım. Yani o dönemi öyle geçirdim. Evet. Mesela o zaman benim gitmem, yani o gücü hissetmiyordum kendimde. Çok normal. Ekran başında olmakta ya da insanların karşısında olmakta ya da bir takım soruları cevaplıyor olabilmek acı veriyordu. Ama şimdi bugün aynı noktada değilim. Yani vazgeçmek yok diyorum. O 2 yıl evet hani ben değildim o ya. Yani ben çünkü güne erken başlayan işte mesela antidepresan ben kullanamam. Ama Ebru az buz şey yaşamadın Mesela ya. ben onu daha farklı çözdüm kendimde. Hani bir süre baktım evet doktorum bana antidepresan verdi. Baktım bana göre değil bu olmuyor. Ben de sandım. Hani ben güne erken başlayan
Hani tüm gününü verimli bir şekilde kullanan biriyim. Yemek yapan, Evet. mutfakta olan, sporunu yapan, paylaşan, çalışan, ayakları üstünde duran, her zaman tek başına. Evlilik olsun olmasın, şartlarımız, koşullarımız ne olursa olsun. Hep çalışan bir kadın oldum ben. Çok küçük yaştan beri. Dolayısıyla burada var olmayı seçtik. Seçtim, ben Değil mi? seçtim, sen de seçtin. Ben de seçtim. Yanlış anlaşılmaları kabul ettim. Evet. Varsayımsal yaklaşımları Evet. kabul ettim. Yani biz diyoruz ya, istikrarlı ve aynı duruyoruz 30 yıldır, ama istikrarlı ve aynı şekilde bizi anlamamak için duran bir kitlenin de karşısında duruyoruz. Var tabii. Hani Var. bizi aha. çok seven ve saran bir kitle de var. Var, çok var. Bu zorluğu Müthiş niye hem de. seçtik? Bence kendimizden çok emindik. Ben öyle Ama düşünüyorum. yani burada olmak öyle bir şey. Evet. Yani burada tabii ki seven sevmeyen oluyor. Evet. Siyasette ikiye ayrılıyor değil mi? Tabii. İkiye ayrılıyor. Sevenler, sevmeyenler, başkasını tutan, A'yı tutan, B'yi tutan. Hani bu her şeyde var esasında. Doğru söylüyorsun. Olabilir. Hani insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Ben sevmeyenlere de sevgilerimi gönderiyorum. Sevenlere de sevgilerimi gönderiyorum. Yani dediğim gibi affetmek beni çok rahatlatıyor. Bulmuşsun ya sen. Bir yol buldum ben de. Vallahi bulmuşsun. O yoldan aldırıldım. Helal olsun. Çok da iyi gelmiş bence. İyi geldi, Gelmiş. evet, iyi Öyle hissediyorum. görünüyor. Çok şükür. Yani sürekli şükrediyorum. Mesela şükür ve teşekkür enerjisi çok kıymetli Çok. bir enerji. İnsanlara da öneriyorum. Her gün şükretsinler, teşekkür etsinler. Evlerinde sıcak yemek yedikleri için, mis gibi evlerinde oturabildikleri için, su içmek, güzel yemekler, ev yemeği, sıcak ev yemeği yiyebilmek. Bunlar yavaş sabahlar. Yani bunlar çok kıymetli şeyler Çok. bence. Ama yok, Zorluklar var. gerçekler bunlar. Evet. Hayattaki zorluklar var. Senin önceliğin farklıdır, onun Evet. önceliği farklıdır. Evet. Yani hani işte senin 2 çocuğun var, atıyorum, onun 3-4 çocuğu Tabii. var. Hani herkesin tabii ki herkes yorganına göre ayağını uzatmalı ama şeyler değişiyor işte, farklı. Dengeler, tabii. Farklı. Ama nefes almak önemli. Şimdi pilateste de, Nefes değil mi? almak çok önemli. Doğru nefes almak o kadar kıymetli bir şey ki hayatta. İşte hayatın içinde de kendine nefes aldırdığın Unutma. yeri bulmak Evet. lazım. Ben mesela bazen çok ama çok, diyelim ki o an bir daraldım, bir geldi. Hemen bulunduğum yerde pencere çok severim ben. Penceresiz, açık havasız yaşayamam. Doğru. Hep açarım yaz kış zaten. Hemen açarım, orada bir 4 nefes al, 4 nefes ver yaparım. Bu ama 4 saniye. 4 saniyede nefesi alırım, Tamam. 4 saniyede de veririm tutarak. Dur, bir tane nefes var, o değil mi bu? 4 sayıp nefes aldın, 4 tuttun, 4 verdin, 4 tuttun, 4 aldın değil. Değil. Bu Hı hı, değil. Bu evet. ne? Hı hı. Bu 4 saniyede nefes alıyorsun, 4 saniyede de veriyorsun. Çok simple. Tamam, Çok basit, basit. yani. Aldın, verdin. Aralarda tutma ve saniyeleri tutma Yok, yok. tamam. Hı hı. O şey, hani karından diyafram nefesi, Evet. karnı şişir. O değil. Onlara da gittim bu arada. Çok güzel onlar da. Bayılıyorum. Evet. Onlar da çok güzel, Çok. müthiş rahatlatıyor. Evet. Yani mesela şu söylediğimi sinirlendiğin an 3 kere yap. Ondan sonra dön, o kişiye bak. Canım benim, nereden kalmıştık? Oradan devam edelim. Böyle dişlerin siniri alınmış gibi düşün. O kıvama geliyorsun. Hani o kadar iyi geliyor ki. Nefes almak. Nefes çok Çok kıymetli. önemli. Yıllarca doğru nefesi hep hani ben televizyonlardan ve yaptığım DVD'lerden hep yıllarca Aynen. anlattım. Orada anlattığımda zaten çok insan sigarayı bırakmıştı mesela. Sigara sağlığa zararlı, içmeyin ya. Çok zararlı. içmeyin. Buradan seslenmek istiyorum. Çocukların ellerine verilen o elektronik sigara Hem de ne hava tehlikeli. olsun diye elinde tutuyor ya. Anneler, babalar, lütfen buna izin vermeyin. Evet. Gerçekten bütün ciğerler mahvoluyor. Sigaradan daha zararlı. Evet, daha söyleyemiyor uzmanlar nasıl bir tehlikesi olduğunu. Çok tehlikeli. Şimdi sen hafta içi her gün sağlık programı Ben hafta yapıyorsun. içi her gün Ebru ile 8'de sağlığı sunuyorum. Tamam. Sabah TV8'de. Hı hı. Sonra başka ne yapıyorum? Vallahi işte YouTube var. Aha, Ondan sonra bu şey, ara dijital platformda. dijital platformda. Orada değişik bir şey yapıyorsun. Ev temizliği. Yani Evet. bunu bir anlatsana bana. Çünkü biz şimdi hep şunu... Onu sosyal medyada kendim uydurduğum bir şey esasında. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Ev kadınlığı bence en önemli iş. çok, Yani çok bir zor. sigortası olmalı, güvencesi olmalı, emekliliği olmalı. Ve ciddi bir beden performansı Çok, aynı çok zamanda. büyük, çok yorucu. Sen şimdi biraz oradan
destekler bir yerden ele almışsın. Nasıl bir şey o? Şöyle, onu esasında sosyal medyada birdenbire aklıma gelen, çünkü evde de kendim ben temizlik yapan biriyim. Hı hı. Titiz de bir insanım. Tommy var, kedim var evde. Dolayısıyla 2 kere ben evi süpürüyorum her gün. Tabii. Benim her gün evde yatılı bir yardımcım yok. Her gün de gelmiyor. Haftada 1 gün, 2 gün geliyor. Tamam. Yarım gün o da yani. Tamam. Zaten çok büyük bir evde oturmuyorum. Bana yetiyor. Ne Ama güzel. kendim de günlük temizliğimi, oğlum geldiğinde zaten o da çok düzenlidir. Ne güzel. Hani çok büyük bir iş çıkmıyor açıkçası. Tamam. Ama ben her gün evi süpürürken ve bulaşık makinesini boşaltırken kendi kendime bir baktım, ben squat yapıyorum Ceyda. İnerken Allah Allah dedim, ben bunu niye insanlara göstermiyorum? Hani bu yapılıyor. Doğru, bedeninde bir yer çalışıyor. Evet, hani mesela Osman Müftüoğlu çok güzel bir şey söylemişti. Hastaları beklerken 5-10 kere Ebru squat yapıyorum ben dedi. Mesela çok kıymetli bir şey. Hocamız da bunu yapıyor. Demek ki ben de evde bunu yapıyorum. Ben bunu insanlarla paylaşayım. Dur tatlı bir çekim yapayım dedim. Doğru. Evde basit telefonla bir çekim yaptım. Patladı. Bayağı bir hani izlenme şeyi gerçekten. Ama şimdi spor ve sen yan yana olunca biz ikna hemen alırız. Şimdi yani 20 küsur sene, kaç sene oldu pilates sen bizim hayatımıza, Tabii, hayatımıza 22 yıl sok. oldu. Şimdi sen sporla ilgili bir şey söylüyorsan ben seni dinlerim arkadaş. Şimdi tenisçi dirseği konuştuk. Aynısı Ebru'da da varmış. Hemen yayın öncesi fikirlerini alıyorum. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Çünkü Evet. biliyor kadın, yani okudu, araştırdı, öğrendi. Gidip de bir tane sertifikayla ben pilates hocasıyım diye Yok, tabii çıkmadı canım. ki yani. Evet. O zaman Hala da seni öğrenmeye dinlerim. devam, yenilenmeye devam. Ya Tabii workshoplar, bir sürü şeyler oluyor. bitmiyorsun sen, Online'dan öğreniyorsun. Evet. Mesela son 5 yıldır hep online'da birçok eğitimler. Yani bitmiyor. Bunun sonu yok zaten. Tabii ki yok. Öğrenmenin sonu yok, yaşı yok. Dolayısıyla Yola devam ediyoruz. şimdi evde de evet bu bir spordur ya, benim sizi uyarmam lazım dediğin şeyi ben izlerim yani. Evet, gerçekten de, ama burada şey de birbirine çok örtüşüyor. Hani yeri süpürürken kadın lunge yapabiliyor. Ne bulaşık demek lunge makinesini yapıyor? bulaşık makinesini boşaltırken squat Ama bunu yapabiliyor. bizim anlayacağımız şekilde söyle. Lounge ne? İşte bacağını öne doğru yani uzattın. Evet, uzattın birini, Tamam. birini şöyle uzattın. Hani şunu şöyle yapabiliyorsun. Evet, süpürgede. Yani süpürürken. Aynen, Bu aynen. çok basit. Evet. Sonra bacak değiştirip diğer bacakla da onu yapabiliyorsun. Bulaşık makinesini boşalttın ettin. Silerken kollar, Tabii. tekrar tam tersine sil. Evet. Hani hepsi oluyor bunların. Doğru. Hani o ev süpürgelerimiz var ya. Evet. Her gün o Evet, dijital aynen. süpürgeler. O ev süpürgelerini kullanırken çok hareket yapılıyor. Bir de bunun silmesi oluyor, mopluyorsun. Tabii. Hepsinde bacak kalça çalışabiliyor. Peki burada şunu mu anlatmak istedin sen bize? Ben bir farkındalık yaratmak istedim. Ben bunun Esasında- farkında olmadan yaparsam kasım az çalışır. Fark edip biraz daha kasıma hakim olursam çok mu çalışır? Çok çalışır. Bir de şöyle, Ha. herkes diyor ki işte ben şu meslektenim, vaktim yok, çok çalışıyorum, spor yapamıyorum. Ama bir şekilde temizliğini yapıyor herkes ve herkesin evinde yardımcı yok zaten. Tabii ki. Yani benim de yok işte her gün. Yani hani biz bu işimizi, herkes bu işini yapmıyor mu? Temiz sonuçta böyle öğrendik biz Türk insanları. Çok temiziz yani. Evet. Öyle olduğumuzu düşünüyorum Amerika'yı ve Avrupa'yı görünce. Evet. Yani biz beyaz sabun kokusuyla büyümüş çocuklarız. Hani öyle büyüdük. Bulaşık makinamızın içi, hani ben öyle gördüm ailemden. tabii. Titizimdir Doğru yani. söylüyorsun. Ve dolayısıyla hani Tommy de olduğu için zaten 2 kere süpürüyorum. Tenisçi dirseğimi de ona borçluyum. Ya senin kollar ne güzel. Bu arada kollarını kıskanmış olabilir miyim? Çünkü ben en son böyle birazcık falan... Tenisçi dirseği direkt. Ya tenisçi dirseği derken bana pazılarını mı gösterdin sen çaktırmadan? Ama hayatım süpürmek yapıyorum. Yo bak Bu hareketi bak sende hiçbir şey yok. sallayalım hadi. Helal olsun. Ya çok tatlı. Sen haftada kaç gün spor yapıyorsun? Haftada ya tüm zamanımı kendime harcamak beni çok mutlu ediyor artık. Şükür. Gerçekten yani şükür, çok şükrediyorum Allah'a gerçekten. Yani mesela yani yıllarca hani evli olmak vesaire, tamam her şey Tabii. çok güzeldi, çocuklarım, Tabii her ki. şey için Allah'a şükrediyorum. Tabii ki. Yaşadığım her şey için çok teşekkürler, ama şu anda hani kendi kendime oluyor olmam Evet. beni gerçekten mutlu ediyor. Hani zaman ayırıyorum bir şekilde, çekimden de gelsem saat 8 de olsa, hani bir saatte olsa zaman ayırıyorum açıkçası, Her çok gün. yorgun olduğumda. Yani haftanın 5 günü, 4 günü, 5 günü yapıyorum. Helal olsun. Yani yapıyorum. Seviyorum ama ben yapmadan duramam. Bir de hiperaktivite var bende.
İyi bir şey o. Yani evde o temizlik yapmalar işte. Güzel. Daha önce de şey yapmıştım, hatırla, markette yapmıştım Evet, pilatesi. yapmıştın. Yani bunlar esasında bazı insanlara göre saçmalık. Bazı insanlara göre de biz de yapabilir miyiz? Hani diye düşünüyor. Ya farkındalık Evet, yaratıyorsun. bu bir farkındalık. Evet. Eşittir, bak çok tatlı söyledin. Bu bir farkındalık. Sen spor yaparsın, yapmazsın. Ya markette bile yapabiliyorsun diyorum ben. Evde herkes temizliğini yapıyor bugün. O kadınların hepsi bunu yapabilir diye düşünüyorum. Bence yapmaya başladılar. Hepsi video Kesin. atıyor. Hani çok güzel bir şey bu. Yemek yemiyor musun? Doğru söyle. Ay çok yiyorum ya. Ama bu ayıptır artık Ama gerçekten ya. çok yiyorum. Günde 6 yumurta yiyorum. 6 mı yumurta? Evet. Nasıl yani? Tek Yani- baş ekmekli mi ekmeksiz mi? Çünkü ekmek benim ince çizgim. Ekmekli mi ekmeksiz Ya mi? ekmek ben de çok seviyorum. Fakat ekmeği de çözdüm ben. Ya ama artık yeter her Ekmeği şeyi şöyle çözemezsin. Şöyle çözdüm. Yumurtalı ekmek? Türkiye'deki ekmekler maalesef ata tohumu değiştiği için Ha. ben de yediğimde karnım böyle oluyor. Beyaz bir de ekmek. incecik bir insanım, böyle oluyorum. Senin karnın öyle olmuyordur da. Ya inanmıyorsun, sana resim atacağım. Ya, üf, Onu yine- yersem mesela pide aşığıyım Ben de. mesela. Ama mesela onu yersem çok kötü oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yemiyor musun? Karnım ağrıyor, yüzüm kızarıyor. Gluten iyi gelmiyor bana. Bana da. Nasıl çözdüm? Etraftan ekmek taşıyorum seyahatlerden. Gerçekten. Millet zannediyor ki çanta şey oluyor. Ben bir bavul ekmekle geliyorum. Bir gün bavulumu açtılar. Bunlar ne? Ekmek. Ne yapayım? Buzluğa dolduruyorum. Oradan çıkart ye. Hiçbir şey olmuyor. Ne yalan söyleyeyim. Burada itiraf ediyorum. Ama ben burada da buldum galiba şişirmeyen Barcelona ekmek. nerede? Var canım, yapan yerler Evet, var. Az var ama var. Var. Barcelona'dan Bero geliyor. Ekmek getir oğlum diyor. Şaka yapıyorsun. Yani ne yapayım? Bu şekilde hani başka çarem yok. Ama var yapan birkaç yer var. Evet. Türkiye'de Peki de var. şimdi diyorlar ya işte ekşi mayalı ekmek. Ekşi mayalı O mu ekmek. yani? Ekşi mayalı ekmek gerçekten güzel. Ha. Yok, Sen glutensiz bir probiyotik. şey arıyorsun. Ben çölyak hastası değilim. Sıfır glutensiz değil. Ama Ha. mesela benim atıyorum Barcelona'da ya da Fransa'da aldığım bir ekmek, onu yediğimde hiçbir şey olmuyor bana. Ne acaba o ekmek? Mesela ekşi mayalı normal bir ekmek. Allah Allah. Hiçbir şey olmuyor. Ama glutensiz de değil. Glutenli Normal olarak ekmek. geçiyor da çok az gluten var içinde. Çünkü gerçek tohum var içinde. İşte ne bileyim, kendim de tohumları çok severim ben. Çörek otu, keten tohumu, kendim de bazen ekmek yapıyorum. Hani Evet, becerikliyim, sen her güzel şeyi şeyler yapıyorum. yapıyorsun. Şöyle bir şey Böyle yaşadık. yaptılar. Aşırı konuşurken bir anda benim canım ekip arkadaşlarımdan tatlı Duru'cum kameranın arkasına doğru gelmeye başladı. Ben de ne oldu dedim. Bitti dedi. Kulaklığım da çalışmıyormuş. Biz 2 çene olacağı bu. Program bitmiş. Program nasıl bitti ben anlamadım Vallahi ya. bitmiş. Çok hızlı. İyi ki varsın. İyi ki Defteri varsın. uzatıyorum. Zaten nasılsa gelirsin daha. Gelirim. Programı Ben nasıl... her yıl geliyorum. Evet, gel. 2023'te Hep gel. gelmişim, baktık da. Hep gel. Senin programını zaten sevenlerin izliyor. Sosyal medyada zaten seni takip ediyoruz, bayılıyoruz. Her şey güzel olsun. Şahane bir kafaya geçmişsin. Allah Sevdin mi? gelsin. Sen de öyle. Evet evet, ben de iyiyim. Ben de 1-2 çapak kaldı bende. Onu da toparlayınca bitecek. Aynen, onları da sal. Değil mi? Önüne bak. Keyfine bak. Tam öyle. Evet. Evet. Hayatı güzel bir şekilde yaşa. Evet. Evlatlarınla, Evet. yol arkadaşınla Evet. çok güzel geçsin. İnşallah hepimiz için geçerli Canım bu. benim. İyi ki varsın. Sen de iki varsın. Ne çok konuştuk. Fotoğraf da çekeyim bari. Evet, lütfen. Onlar da bizi çeksinler. Ben Buraya ne yazıyordu? bugüne dair güzel bir şeyler. Bak bana bir fotoğraf çek. Hem tuzluğu yok kollarının altında hem yemek yiyebiliyor. Haftada 5 gün spor yapıyor. Hayatı çözmüş. Konuda da Ebru Şallı. Olacak iş mi bu ya? Çok güzel bir programı ardımıza bıraktık. Söylemiştim size güzel olacağını. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ebru Şallı, bedeninin içinde sınırsız bir sesli güç bulunduran canım arkadaşım. 30 senedir aynı şekilde, gerçekten aynı şekilde, istikrarlı bir şekilde meslek hayatında devam ediyor. Bedeni, yüzü, tavrı, sözleri büyük bir istikrar ve bütünlük içinde. Aslında programda bundan bahsederken kendimizle gurur duymayı hatırladık.
Ebru Şallı sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Ceyda'cığım benim, seni çok seviyorum.